Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sebze ve çiçek fidesi satın alırken sağlıklı olanları seçebilmeniz için nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu fideleri eve götürüp saksıya nasıl dikmelisiniz? Gelin birlikte izleyelim. Kendiniz yetiştirmek yerine dışarıdan fide almak zorunda kalırsanız, öncelikle güvenilir bir fide yetiştiricisi bulmanızı tavsiye ederim. Hibrit mi yoksa standart tohum mu kullanıyor? Onu öğrenin. Doğal tarım yapacaksanız hibrit tohumdan üretilmiş fide almayın. Fidenin şekline, kalitesine bakarak da hibrit olup olmadığı anlaşılmaz. Bu şekilde sap kısmı kopmuş ve kırık olanları da almayın. Şansınıza fidede böyle renkli tohum kabuğu kalmış ise bu hibrit tohumdan üretilmiş bir fidedir. Fide satıcılarının çoğu hibrit tohumdan üretir ama halen yerli tohum kullananlar da vardır. Eğer yine de fide satın almak zorunda kalırsanız, sapları kopmuş, açık renkte, boyları çok uzamış ama sapları cılız kalmış fideleri sakın almayın. Bu şekilde koyu yeşil yaprakları olmalı. Gövdesi kalın ve ellediğinizde devrilmeyen fideler idealdir. Bu biber fidesi sağlıklı görünüyor. Yeni sürgünlerini kontrol edin. Böcek yemiş mi? Hastalık belirtisi var mı? Ama bana göre bu fide de biraz cılız. Bu şekilde canlı ve parlak olmalı. Koyu yeşil yaprakları olmalı. Özellikle saplarını elinizle kontrol edin. Hafif sıkın. Sert olmalı. Yumuşak olur ise satın aldıktan sonra diktiğiniz yerde kendini toparlayamaz ve ölür. Bu saplarını kontrol etme işlemini bütün fidelerde uygulayabilirsiniz. Muhakkak birkaç fideyi söküp kökler iyi gelişmiş mi kontrol edin. Burada kökler gelişmiş ancak fazla sudan neredeyse çürümek üzereler. Bu biraz daha iyi görünüyor. Özellikle köklerinde unlu bit olup olmadığına iyi bakın. Küçük pamukçuklar olmasın. Olur ise eve götürdüğünüzde diğer bitkilerinize de sıçrar. Bu fidenin kökünde unlu bit var. Bunlar perlit değil, unlu bit. Her ne kadar fidenin dış tarafı iyi görünse de kök kısmında unlu bit olduğu için bu fideyi yavaşça bırakıp o kasadan uzaklaşın ve ürünü almayın. Sağlıklı bir kök yapısı bu şekilde beyaz ve temiz olmalıdır. Yine aynı şekilde yapraklarında lekeler var ise bu kasadan da ürün almayın. Evdeki diğer bitkilerinize de mantar bulaştırabilirsiniz. Çileklere gelince, çilekte en önemli olan ortadaki yeni sürgünlerin oluşmasıdır. Yeni sürgünler oluşabiliyor ise bu çilek alınır. Ancak yaprak ve sap adetinin az olması sebebiyle bu fideleri de tercih etmem. Bu şekilde sapları kalın olmalı. Çilek adetinin fazlalığı, yaprak sayısının çokluğu, renginin koyuluğu daha sağlıklı olduğunun işaretidir. Bu sayede daha çok ürün verir ve dikim yaptığınız yerde dirençli olacaktır. Unutmayın, ilk bakışta dikkat edilen yaprakların kalın olması ve parlak olmasıdır. Satın aldığınız fideyi saksıya nasıl dikeriz? Bu benim yetiştirdiğim bodur çeri domatesler. Dikim işlemini anlatırken bu fideleri kullanacağım.
Önce toprağı iyice ıslatın ki viyolden çıkarırken kökler zarar görmesin. Fideyi çıkarırken kaşık kullanabilirsiniz. Tüm toprağı ile birlikte alın. Burada iki fide var. Toprağını ıslattığımız için birbirinden rahatlıkla ayırabiliyorum. Saksı toprağı için gübreli çiçek toprağı kullanabilirsiniz. İçerisine bir miktar Hindistan cevizi torfu eklemeniz gelişimi için faydalı olacaktır. İyice karıştırın. Saksı büyüklüğümüz bir karış yükseklik ve bir karış genişlik olarak yeterlidir. Tabii bu bodur çeri fidesi için yeterlidir. Saksının drenaj delikleri açık olsun. İçerisine koyacağımız toprağın akıp gitmemesi için deliklerin üstüne taş koyun. Saksının 3/4'üne kadar toprağı doldurun. Bodur olmayan normal domates için bu saksının 2 katı kadar saksı kullanmanız gerekir. Biber fidesi için bu saksı yeterlidir. Zaten 15 günde bir evde hazırladığımız sıvı gübre ile mineral desteği vereceğimizden çok fazla toprağa gerek yok. Toprağın ortasına fidenin gireceği kadar çukur açın. Dikim yapmadan önce fidenin köklerine toz tarçın serpin. Toz tarçın kök gelişimine yardımcı olacağı gibi kemirgenleri de uzaklaştıracaktır. Yaprakların bir parmak altına kadar toprağa gömün. Bu görmüş olduğunuz ilk yaprakları biraz daha geliştikten sonra koparıp fidenin boyu uzadıkça buraya toprak ekleyip sapından da köklenmesini sağlayacağız. Bu sayede zamanla saksı tamamen toprakla dolmuş olacak ve domates fidesi daha iyi gelişecektir. Şimdi de soğan kabuğundan hazırladığımız sıvı gübremiz ile ilk suyunu bol bol verin. Bu sıvı gübrenin nasıl hazırlandığı ile ilgili videoya yukarıdaki linkten ve açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.